Bir tane kardeşim geçenlerde bana bir soru sordu. Dedi ki abi ben şimdi bu dünyada ne yapsam, ne etsem, kendimi yırtsam, paralasam, gebertsem bir sahabeye yetişip bunu geçemez miyim dedi. Biz de dedik ki bu konuyu bir ele alalım. Şimdi sen ne yaparsan bir sahabeye geçebilirsin ya da böyle bir imkan var mı? Bundan önce birkaç tane sahabeyle giriş yapmak istedim Fatih. Bir gün Hazreti Ömer Fatih abi namazı yanlış kılınca biliyorsunuz sehiv secdesi yapılır. Namazda sehiv secdesi yapıyor. Tabi abi sahabe böyle bir şey alışkın değil yani. Hazreti Ömer sehiv secdesi yani. Hiç bağdaştıramıyorlar abi. Gidiyorlar yanına, ya Ömer az önce namazda sehiv secdesi yaptın. Hayırdır ne oldu dediklerinde kardeşim o an zihnimde İran'a ordu gönderiyordum diyor abi. O kadar ciddi bir ümmet politikası, öyle gaye hayal içlerine oturmuş ki abi başka bir şey koklayamaz hale geliyorlar. İklimleri sürekli bu yani. Ve biz bu insanları tanıdığımız için gerçekten şahane bir şeref duyuyoruz. Sa'd bin Ebu Vakkas var, biliyorsunuzdur bu sahabeyi. Peygamber Aleyhisselam'ın ok atıcısı abi. Oku çok güzel atıyor. Peygamber Aleyhisselam hatta kimseye demediği bir şey diyor. At anam babam sana feda olsun diyor. Yani o kadar övüyor ki ama imtihansız olur mu Turgay abi? Olmaz. Sa'd'ın da bir imtihanı vardı abi. İman ettiğine annesi razı olmuyor. Ve ne yapıyor biliyor musun abi? Bak biz 1400'ü sonra görüyoruz. Annesi açlık grevine giriyor. Sebebi oğlun iman etti. Diyor ki ben öleceğim sen geri döneceksin. Olmaz bu yolda diyor abi. Daha sonra Sa'd yanına gidiyor abi. Kavleleyinle anneciğim değil bil 100 kere dahi ölsen ben bu yolumdan dönemem diyor. Hatta hadiseden sonra Ankebut 8. ayet iniyor. Bir araştırırsanız görürsünüz. Anne babaya güzel davranmak gerektiği ama yine de asla bu yoldan dönmemek gerektiğini mana olarak veren bir ayet. Mutlaka ona da bakın abi. Tabi sahabe böyleyse sahabeyi takip eden tabi'in, onları takip eden tebe-i tabi'in. Yani akıllara zarar. Turgay abi gerçekten soru şuydu, ben onu da hatırlatayım. Abi biz hiç imkanı var mı sahabelere yetişip geçebilir miyiz? Şimdi bu anlattıklarıma bak bakalım, geçebilir misin? İmam abi Ebu Hanife zamanında Ebu Hanife'nin imamlarından biri Esved İbni Yezid. Duydunuz mu hiç abi? Yani öyle bir zat ki abi Esved İbni Yezid ölmesine ramak kala koltuğunda titremeye başlıyor abi. Yanındakiler geliyor. Ya Esved bu kadar titreme. Ne oldu hayırdır? Günahlarından mı korkuyorsun diyor. Ne günahı be adam, imansız giderim diye korkuyorum diyor abi. Vefat ettikten sonra bir dostunun rüyasına giriyor. Dostu inanamıyor. Öyle bir yerden ki Esved İbni Yezid. Ya Esved burası neresi diyor. Vallahi peygamberlikle arama 4 parmak mesafe kaldı diyor. Şimdi ben bir daha sorayım. Yetişebilir misin? Buyur bir beraber bakalım yetişebilir miyiz? Bak çok ilginç bir şey anlatayım. Ben seni alsam, ağzını yüzünü dağıttım, kabul mü? Üstünü başını yırttım paramparça. Yanına gidip borç alabileceğim bir adam bile bırakmadım. Devam edeyim mi abi? Hanımından da ayırdım, çocuğundan da ayırdım, eş, dost, akraba kim varsa ondan da ayırdım. Seni evinden de kovdum, arabanı da aldım, üstün başın paramparça, daha öğle yemeğini bile yemedin. Seni buradan aldım, Hong Kong'a kadar sürgün ettim. Bana mutlu olduğunu iddia edebilir misin? Edebilir misiniz abi? Soruyorum. Bu kadar sizi debdebeye soksam bana mutlu olduğunuzu Ahmet'i iddia edebilir misiniz? Peki bir gidelim 600'lü yıllara. Benim bahsettiğim olayların mislisi o dönemde oluyor muydu Seydi abi? Oluyordu. Peki biz o döneme ne diyorduk? Asr-ı saadet. Ne? Asr-ı saadet. Bu kadar zulmün çekildiği bir döneme saadet asrı demek biraz garip değil mi? Demek ki saadet dediğin görsellerde ve maddelerde kaybolmuş bir olgu değil. İman çekirdeğinin filizlenmesiyle elde edilen bir olay. Eğer öyle olmasaydı bu kadar sıkıntılı dönemler geçiren sahabe-i kiramın o asra saadet asrı demesi aklın kabulüne aykırı olurdu be abi. Şimdi konuya başlayalım. Bizler neden sahabelere yetişemiyoruz? Aslında az önce verdiğimiz örnekler bile abi. Ben eskiden neden sahabelere yetişemiyoruz ya da özür dileyerek söylüyorum. Neden Hz. Muhammed peygamber ya da diğer insanlar peygamber değil? Sizin de belki aklınıza geliyordur böyle sorular. Bu sorular gelince Şahin abi sürekli araştırdım. Teorik araştırdım, ispatlarına baktım, delillerine baktım. Kendimi tatmin ettim. Daha sonra bir siyer kitabı okudum Fatih.
Yani Efendimizin hayatını anlatan. Dedim ki Mehmet, araştırdığın her şey gevezelikmiş. Şu hayata baksaydın, bu hayatı ikinci bir insanın yaşayamayacağını zaten anlar, iman eder ve neden onun peygamber olduğunu anlardım dedim abiciğim. Sohbeti nebeviye. Ne demek abi? Mustafa ne demek sohbeti nebeviye? Peygamber sohbeti. Peygamber sohbeti değil mi? Peki peygamber sohbetinde bulunanlara ne denir Mustafa? Sahabe. Demek ki onlardan bahsediyor. Gelin abi sizlerle Ceziretül Arab'a gidelim. Ali Hoca benimle misin? 500-600 yıllardasın. Tefekkür et. O sıkıntılı ve İslam'ı yaymaya çalışılan o sahabelerin yanında sen de cihet etmeye çalışıyorsun. Ve sohbetine gittiğin bir zat var. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onun sohbetinde bulunuyorsun ve şöyle başlıyor üstad. Sohbet-i nebeviye öyle bir iksirdir ki. Anahtar kelimemiz iksir. Fatih, filmlerde iksiri nasıl kullanırlar? Sebepler planında yapılması imkansız olan bir şey vardır. Sen o iksirden bir yudum alırsın ne olur abi? Daha sonra arzu ettiğin olay gerçekleşir. Sohbet-i nebeviye öyle bir iksirdir ki bir dakika ona mazhar bir zat. Kaç dakika? Bir dakika. Senelerle seyri süluka, manevi yolculuğa mukabil hakikatin envarına mazhar olur. Bak o iksirin tesir etmesi için ne kadar zaman gerekli? Bir dakika. Kimin yanında bulunman gerekli? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın. Sohbet-i nebeviye ne derece bir iksiri nurani olduğunu bununla anlaşılır ki. Abiler dikkati iyi verin. Örnek çok önemli, konu kaçar. Hacim benimlesin değil mi? Örnek çok önemli. Peygamber Aleyhisselam'ın sohbetine biz iksir dedik. Doğru mu? İksir ne oluyordu Fatih? Bir hayatı tamamen değiştirecek, sebepler planında yapılması imkansız bir hadiseyi gerçekleştiren sıvıya iksir denir. Peygamber Aleyhisselam'ın bir dakikalık sohbeti iksir diyor burada. Ve soruyoruz neden iksirdir? Bir bedevi adam. O dönemi düşünün. Bedevisi bu döneminin 50 psikopatını cebinden çıkarır. Hiçbir şeyden korkusu yok abi. Bir bedevi adam kızını sağ olarak defnedecek derecede. Bir kasaveti vahşiyanede bulunduğu halde Fatih ne yapıyormuş o bedeviler? Kızını defnedecek kadar kalpleri katı. Bir saat sohbeti nebeviyeye müşerref oluyorlar. Daha karıncaya ayağını basamaz bir derecede şefkat-i rahimaneyi kesbediyorlar. Bakın abi ben konuyu biraz daha açayım. Haşim abi, o dönemde o bedevi aslında insanlar hanımı doğum yapacağı zaman da dışarı bir çukur kazıyorlar abi. Hanımı koluna takıyor, çukura gidiyor. Çocuk doğdu. Erkek doğdu, ne âlâ. Kız doğdu, çukura atıyor. Diri atıyor, diri. Çocuğun var değil mi Turgay abi? Hissedebiliyor musun? Diri atıyor, diri. Üstünü kapıyor. Arkasına bakmadan dönüp gidiyor. Bir vakada anlatayım mı? İkinci metotları daha var. Kız çocuğunun 7 yaşına gelmesini bekliyorlar abi. Kız çocuğu 7 yaşına geliyor Ali Hoca. Daha sonra hanımla aralarında bir özel şifre kod var. Ne biliyor musun? Kızı hazırla dayısına götüreceğim. Kızı süslüyorlar, püslüyorlar, zinetlendiriyorlar. Daha sonra dışarıda dayısına gideceğim diye böyle derin bir çukurun yanına gidiyorlar Fatih abi. Çocuklarda çok merak damarı olur değil mi Fatih abi? Bak olaya bak. Önce baba şöyle eğiliyor Fatih. Daha sonra geri çıkıyor. Çocuk merak ediyor abi. Var mı abi çocuğunuz? Çok meraklı değil mi? Babam neye baktı diyor merak ederken itiyor kız çocuğunu orada. Toprağı da atıyor üstüne. Geri dönüyor. Şimdi soruyorum o bir dakikaya iksir diyelim mi demeyelim mi? Erkek çocuk oldu hayırlı olsun ha. Kız oldu gömdün onu da hayırlı olsun diyoruz. Bu insanları karınca ezmez hale getiren bir insan düşün. Neden peygamber anlıyor musun kardeşim? Peki bir dakikası neden neydi? İksirdi değil mi? O kelime tam güzel oldu mu şimdi? Çok güzel oldu. Devam edelim. Hem cahil, vahşi bir adam. O asrın insanına bak abi özelliklere bak. Bir gün sohbetin nebeviyeye mahzar olur. Şimdi kaç gün oluyor? Bir gün sadece. Sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderlerdi.
o mütemeddin, inatçı kavimlere muallimi, hakayık ve rehberi kemalat olurlardı. Ne kadar sohbette kalıyorlar? Bir gün. Nerelere gidiyorlar? Çin'e, Hint. Bu kadar tesirli bir sohbete iksir denir mi denmez mi soruyorum. Denir değil mi? Bakın abiler, veda hutbesinde ne kadar sahabe var abi? 100 bin. Peki kaç tanesinin mezarı başka ülkede? 90 binin abi. Şu rakamları anlıyor musun ya? Ya biz buraya getiremiyoruz abi normal şartlarda. Buraya getirirken canımız çıkıyor. Peygamber aleyhisselam ne kadardı sohbet? Bir gün. Bir gün sohbet ediyor. Hanım var. Var mı? Var. Çocuk var. Kurulu düzen var. Geçimini sağladığı bir iş var. Bak abi şu an sen işini bıraksan tanıdık çevre eş dost yine bir tane bulursun. O dönemin şartlarını düşün. 1 kilometre yolculuk yapılamıyor. Kurban olayım ya. Bir cümleyle kalbi itminan buluyor. Ülke ülke gidiyor bunlar. Bak gerçekten bir sohbete bile gelip üşenen bir insan sahabeden bahsetmesin. Çok problem yaşar kendi ruhunda. Namaz kılamıyorsun. O dönemde nasıl sahabe olacaksın? Bir de o dönemde her olan sahabe diye bir garanti yok ki. Hazreti Nuh'un oğlu ne oldu Fatih? Kurtulamadı. Lut Aleyhisselam'ın eşi kurtulamadı. Peygamber Aleyhisselam'ın amcası kurtulamadı. Yani bunun bir garantisi yok ki abi. Direkt kurtulacağım diye bir garantisi yok. Ama bakın ben size bir örnek vereyim. Zeynül Abidin duymuşsunuzdur. Gecede 1000 rekat namaz kılıyor abicim. Şimdi sen bu soruyu soruyorsun da ben sahabe yetişebilir miyim? Kendini kandırma abi. Bugün burada ne yapıyorsan o gün orada da aynısını yapacaktın eminim ol. Bugün yan komşunun imanına yetişmeyen yahu ne yapıyor acaba bir sohbet açsam gidip evinde bir Kur'an beraber okusak bir iman tazelesek demeyen bir adam aslı saadette sahabelerin bence kokusunu dahi duyamazdı. Birbirimizi bu konularda abiler kandırmayalım, sıkıntılı. Son bir bölüm daha okuyacağım. Soruyu tekrar alayım. Konumuzun sorusu neydi hatırlıyor musun? Ben bir sahabeye yetişebilir miyim? Ben neden bir sahabeye yetişemiyorum? Tugay abi soruyu tekrarlar mısın? Neden yetişemiyorum? Birincisi iksirin ebevi. Doğru mu abi? Öyle bir sohbet ediyor ki Peygamber Aleyhisselam 1 dakika ettiği eski adetini değiştiriyor. Bir gün ettiği ülke tebliğe gidiyor. Şimdi abi bunun ikinci sebebini açıklıyor şarlarda inanılmaz bir hadise. Evet sahabeler madem İslamiyet'in tesisinde, kuruluşunda ve Envar Kur'aniye'nin neşrinde saf-ı evvel yani ilk safı teşkil ediyorlar. Çok önemli cümle. Tekrar edeceğiz. Es-sebebü kel fail sırrınca. Tekrar eder misin? Es-sebebü kel fail. Türkçesini söyleyeyim tekrar et. Sebep olan yapan gibidir. Sırrı tekrar edebilir miyiz abi? Sebep olan yapan gibidir. Sırrınca bütün ümmetin hasenatından onlara hisse çıkar. Bütün ümmetin. Hangi sırdan abi? Türkçesini de alabilir miyim? Sebep olan yapan gibi. Allah razı olursa bir sevap var mı burada? Var. Peki siz dışarıda birini anlatıyorsunuz, birini getir. Hepsi var mı? Var. Bütün bunları topla, 14 asırla kar. Ne yaparsan yap onlara yazılıyor abi. Hangi sırdan mahsum? Es-sebebü kel-fail. Yani neydi Fatih? Sebep olan yapan gibidir. Şimdi ben soruyorum, var mı sahabeyi geçmemizin imkanı? Bu sebeplerden dolayı ne yaparsak yapalım bir sahabeye geçemeyiz. Ama Turgay abi hazır mısın? Aması geliyor. Turgay abi, kartalın gözü mü daha iyi görür, senin gözün mü? Kartalın. Peki kartal mı daha değerlidir, bir insan mı? İnsan. Hususi cihetlerde sahabe geçilebilir. Özel durumlarda. Bir iki huy olarak diyorum. Mesela o asrın müceddidi gelir, bir özelliği vardır, sahabeden üstündür. Ama toplamda geçmenin imkanı yok. Nasıl kartalın gözü seninkinden üstündür? Ama totali aldığında ne oluyor Şahin abi? Asla bir kartal bir insan etmiyor abiler. Bu yüzden iki sırdan. Sohbet-i Nebeviye'nin iksir oluşu ve sebep olan yapan gibidir. Sırrından dolayı bizlerin bir sahabeye yetişme imkanı yok. Benim sahabe sohbetleri anlattığımda Fatih abi üzüldüğüm tek bir konu var abi. Anlatıyoruz, şekleniyoruz, gaza geliyoruz. Sonra ne oluyor biliyor musun Yunus? Çizgi film izlemiş gibi eve gidince sönüyor gidiyor abi. Sahabe sohbetleri yaptığımız dönemlerde insanların o heyecanının sönmesi ya da madem o öyle yapıyor ben şu kadarına başlamam lazım dememesi benim çok üzücü bir yanım abi. Bunun sebebi de şu.
Bizler toplum olarak Fatih abi heyecanlarımızı, hüzünlerimizi hep kalabalıklarda yaşadığımızdan dolayı kaderin bizimle birebir ilgilenebildiğini düşünmüyoruz. Diyoruz ki canımız alınacağı zaman toplu gelip alınacak. Bir musibet geleceği zaman toplu gelip alınacak diye bir vehme kuruntuya kapılıyoruz. Bir gün hasta yatağında zar zor nefesini çekerken en sevdiklerinin dizine başını yasladığın o anda dünyanın en iyi 10 tane doktoru başına üşüşmüş seni kurtarmaya çalışırken dehşetli bir şekilde can verdiğini anlarsın ki kader seninle birebir ilgileniyor. Bugün burada ne yaparsan asr-ı saadette de onu yapardın. Allah rızası için El Fatiha. Nasıl?